Herkese merhaba. Bugün sizlere keylemeyi anlatacağım. Green screen, yeşil nasıl temizlenir ve en güzel şekilde bu işlemi nasıl yaparız? Videomuzda bundan bahsedeceğim. Gelin hep birlikte videomuza başlayalım. After Effects'teyiz. Burada gördüğünüz gibi yeşilde çekilmiş bir videomuz var. Öncelikle tabii ki Effects kısmına Keylight yazıyoruz. Keylight 1-2'yi alıyoruz ve videomuza atıyoruz. Bu basic bir işlem. Screen color'ı burada hemen yeşili seçtik diyelim. Burada gördüğünüz gibi bozulmalar var. Daha temiz bir şekilde seçebilmek için ne yapacağız? Yeşilin huesunu değiştirelim. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz yeşili değiştirdikçe bu gözüken beyazlıklar da değişiyor. Burada tabii ki saçlardaki bozulmaların artması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Şöyle göstereyim. Burada yeşili çok fazla seçerseniz saçları yok edebiliyor. Zaten bu keylemede en önemli şey saçları yok etmemek. Yani onun için çalışıyoruz. Tekrar bunu full screen yapalım. Hemen hemen güzel bir yeşil tonu seçmiş gibiyiz. Öncelikle bu screen color'ı seçtikten sonra screen maddeye geliyoruz. Aslında tam olarak seçmediğini gösteriyor bu bize. Burada ne yapacağız peki? Clip Black and White değerleriyle oynayacağız. Burada yani Black ile oynayınca saçın üzerindeki şeyleri yok ediyor gördüğünüz gibi. Ben burada White'ı biraz bakın böyleydi aslında. Burada bu grilikleri görebiliyorsunuz. Şurada bir siyah alan var mesela. Ben White'ı biraz kısarak özellikle şuradaki bir siyah nokta var. Onu yok edecek noktalara getirmeye çalışıyorum. 50 diyelim. Yani böyle daha temiz bir siyah beyaz görebiliyoruz. Gri alanlar kalmadı. Daha sonra bu screen maddeyi Intermediate Result'a çeviriyorum. Peki Intermediate Result'a çevirdik, ne oldu? Gördüğünüz gibi buradaki bu yeşillikler ve bozulmaları görebiliyoruz. Bunları da şimdi birazdan yok edeceğiz. İkinci aşama olarak Key Cleaner atıyoruz. Key Cleaner attıktan sonra burada sadece şu Additional Edge Radius'ı biraz değiştiriyoruz. Bunu arttırdıkça aslında saç detaylarını bize gösteriyor. Belli bir noktaya getiriyoruz bunu. Hani %40'lara getirdim ben. Yani bu tabii ki yeşilden yeşile değişir. Çekilen görüntüye göre Key Cleaner değerlerini vesaire değiştirerek aslında temizlemeye çalışıyoruz. Ya tabii ki hala yeşillikler var. Bir sonraki aşamamız Advanced Spill Suppressor isimli bir efektimiz var. Bunu attığımız an yeşillikleri toparlıyor Advanced Spill Suppressor'la. Daha temiz bir key'e yaklaştık diyelim. Burada tabii ki standart değil, bunu ultra yapabiliriz. Standardı aslında genelde çözüyor. Ben çok fazla ultra ile uğraşmıyorum çünkü çok fazla detay var. Hani bunu yani perfect bir değere getirmek çok kolay değil. Değiştirebilirsiniz tam memnun olmadınız. Ben standartta bırakıyorum bunu. Advanced Spill Suppressor'ımızı da attık. Standart olarak yeşilimizi temizledi. Son olarak Refine Hard Matte diyoruz. Bu da maddemizde aslında Green Key'imiz. Köşelerdeki bozuklukları gidermek istiyoruz. Bazı maddede bozukluklar var. Burada bu değerleri sıfırlıyoruz arkadaşlar öncelikle. Bizim bu Reduce Shatter, Contrast Shift Edge gibi değerlere ihtiyacımız yok. Motion Blur'u da kaldıralım. Biz sadece Decontaminate Edge Colors'ı tıklayacağız. Aslında şurada bu beyazlıklar var. Bunlar bozuk, yani renksiz, desatüre durumlar. Edge Color'ı geri getirmeye çalışıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Decontaminate Edge Colors'a tıkladığımızda bunları düzeltiyor. Tabii ki burada amount'u çok fazla. Ben bunu birazcık kısacağım. %50 veriyorum toparlaması için. Tekrar büyütüyorum. Videoyu oynatıyoruz. Gayet temiz gözüküyor. Peki bunun temiz olduğunu nereden anlayacağız? Arkaya bir görüntü atmamız lazım. Project Panel'da bir background ayarlamıştım. Onu atayım arkaya. Bu background çok fazla out of focus. Yani daha farklı bir background da olabilir. Evet, şimdi farklı backgroundlar da indirdim. Bir de onlara bakalım. Bunları da buraya atalım. Şimdi bu fena değil gibi. Tabii ki burada scale'i biraz arttırıp position'ı da yukarı aşağı çekersek daha iyi olacak. Bir tık out of focus atabiliriz tabii buna. Buna bir compound blur atayım. %4 bir blur atarsak arka plana, yani bu şekilde
olabilir. Burada dikkat ettiğimiz arka planda şu an için ne kadar uyumlu olduğu değil tabii ki. Burada dikkat ettiğimiz yeşilimiz ne kadar temiz. Evet, gördüğünüz gibi tertemiz bir yeşil oluyor. Olayları tekrar bir özetleyelim. Öncelikle bir key light atıyoruz arkadaşlar. Yeşilimizi düzgün bir şekilde seçiyoruz. Daha sonra key cleaner'la tabii ki maddemizi, kenarlarımızı temizliyoruz. Advanced Spill Suppressor atıyoruz. Bu köşelerdeki yeşillikleri görüyorsunuz şu an kapattığımda. Bu yeşillikleri gideriyor. Refine Hard madde ile de bu köşelerdeki madde bozukluklarını gideriyoruz. Bu bizim en temiz şekilde keylememizin metodu. Bu metodu uygularsanız yeşil keylemekle alakalı hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Evet, bu videomuz böyle kısa bir videoydu. Sizlere hızlıca green nasıl keylenir, yeşil nasıl temizlenir göstermek istedim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.